Boravax TV'den bir kez daha selamlar. Uzun süredir sizlerden birçok mesaj aldığımız, birçok soru aldığımız bir marka ve modelle bugün yine kamera karşısındayız. Evet. Modele geçmeden, videomuza geçmeden kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Basit bir tuşa basarak kanalımıza abone oluyorsunuz ve videolarımızı yayınladığımızda ilk sizlerin haberi oluyor ve bu güzel videoları kaçırmıyorsunuz. Evet, Rado Captain Cook. Değişik bir model. Pek kesinlikle bugüne kadar konsantre olamadığımız bir marka ama son dönemde dediğim gibi yaklaşık 6 aydır çok ciddi mesajlar alıyoruz, sorular alıyoruz. Ve Burak'la beraber karşı karşıya gelip Rado'yu da bir konuşmak istedik. Evet, modele geçmeden önce biraz Rado'yu konuşsak. Daha önce pek bilgi verme şansımız olmadı Burak. Rado aslında oldukça köklü bir marka. Yani 1917'ye kadar kökleri gidiyor kuruluş itibariyle bakıldığında. Aslında çok iyi bir mekanizma üreticisi. Ve 2. Dünya Savaşı sırasında da İsviçre saat sektörünün en çok mekanizma üreten markalarından biri ünvanını kazanıyor. Daha sonra saat yaparak da yoluna devam ediyor. Green Horse deyince peki ne geliyor aklına? Green Horse şimdi tabii Rado için önemli bir model. Çünkü 1958 senesinde çıkarttıkları ilk su geçirmez saatlerine verdikleri isim Green Horse. Yani 1958 senesi bu arada gerçek bir su geçirmez saat için erken sayılabilecek bir dönem. 1950'lerin ortalarında dalgıç saatleri çıkmaya başlıyor su direnciyle ilgili. Dolayısıyla aslında Rado'nun bu akımı kolay takip ettiğini ve hızlı adapte olduğunu söyleyebiliriz. Green Horse önemli bir modeldi. Daha sonra tabii çeşitli farklı segmentlerde işte spor, klasik, dress ve yine su geçirmez saatler şeklinde yoluna devam ediyor. 60'lı ve 70'li yıllar da başarılı geçiyor. İşte farklı modeller deniyorlar. Eliptik, Diastar modelleri bir aile tutuluyor, seviliyor. 80'li yıllara geldiğinde markanın şekli biraz değişmeye başlıyor Serdar. Integral diye bir model çıkartıyorlar. Integral hem markanın minimalist hatta hafif Kuzey Avrupalı tasarımını ön plana çıkartıyor. O ruhunu öne çıkartmaya başlıyor. Ve aynı zamanda Rado'yu saat sektörünü seramik malzemeyle de buluşturuyor. Bu tabii çok önemli bir detay aslında. Çünkü Rado'nun seramik konusunda ne kadar başarılı ve ne kadar öncü olduğunu saat sektöründe çok az insan biliyor. Evet. Oysa Rado bu işi 1980'li yıllarda çok başarılı bir şekilde kendi üretim grubunu adapte edebilmişti. Evet. Daha sonra tabii 80'li yıllarda bu alternatif malzemelerle başlayan yolculuk 90'lı yıllarda artık ustalaşmaya doğru gidiyor. Yani Master of Materials, yani materyal ustası, malzeme ustası olarak bir slogan belirliyorlar. Ve bu şekilde yine minimalist tasarımlarla, teknolojiyle dirsek temasını kaybetmeden Rado yoluna devam etmeye başlıyor. 2017'ye hızlı bir geçiş yapalım. Tabii o dönemin hatta son belki 15 senelik dönemin en önemli akımlarından biri olan Heritage ya da Reissue akımına daha fazla kayıtsız kalmayan Rado arşivlerinden Captain Cook'u ortaya çıkarmaya başlıyor. Yeniden yorumlamak istiyor ve biz de sonuçta şimdi onu konuşuyoruz. Biz de şimdi bileğimizde 2 tane bronz kasalı saat farklı kadranlarla ve bir tane de komple seramik bir saat var. Aslında burada da tabii konuşmamız gereken çok özel bir kadran şekli var. Ama biraz önce Captain Cook hikayesinden de kısaca bahsetmek gerekir diye düşünüyorum. İlk Captain Cook 1962 yılında üretiliyor. Captain Cook da bu arada İngiliz kaşif ve denizci James Cook'tan geliyor. Yani Güney Pasifik civarlarında gemisiyle, teknesiyle uzun bir süre yolculuk yapan bir kaşif tabii. Tabii yani aslında bakılacak olursa işte Güney Pasifik'in günümüzdeki en modern haritasını çizen insan da diyebiliriz. Yani önemli bir insan. Güzel bir isim vermişler. Şimdi 1960'larda daha ince kompakt dalgıç saatleri ortaya çıkıyor. Biraz daha küçük. Hatta farklı segmentler, farklı fiyat segmentlerinde ürünler ürettikleri için paslanmaz çelik olmayan dalgıç saatleri bile bulmak mümkün o yıllardan. Biraz garip bir durum da olsa. Rado bu segmentte kompakt, küçük, ince, çelik bilezikli Captain Cook modelini çıkartıyor. Ve aslında çok seviliyor ama çok fazla alternatif var o sırada piyasada ve bunun yanında bazı markalar gerek yüksek fiyat segmentinde olsun gerek düşük fiyat segmentinde olsun dalgıç saati konseptini domine etmeye başlıyor. Evet. Rado burada biraz geride kalıyor dalgıç segmentinde. Aynen öyle. Yani 6 senelik bir Captain Cook serüveninin ardından 8.000 adet gibi bir üretim yapılıyor ve 1968'de Rado bu modeli tedaviden kaldırıyor.
Ve 2017'de tekrar başlıyoruz. Şimdi öncelikle ikimizin de bileğinde bir bronz kasalı saatler var. Ben özellikle bunları tercih ettim. Niye? Benim herhalde 4-5 tane farklı markadan bronz kasalı saatlerim var. Bunların hepsi farklı bir şekilde patini alıyor. Beğenirsin beğenmezsin ama yani ya da sen birini beğenirsin ben birini beğenirim ama hepsi muhakkak bir patini alıyor. Ama biz bu saatleri ne kadar zamandır takıyoruz? Herhalde 10 gün olmuştur yani. Seninkinde de benimkinde de yani saatin genel özelliklerine geçmeden yani bu bronz kasada neden patine yok onu ben çok merak ediyorum. Aslında şöyle yani bronz... Kandırıldık mı ne oldu? Yok ama nedir adı tabii beklentiyle alakalı bir durum aslında bakacak olursan. Şimdi bronz Serdar alışım olarak aslında baktığın zaman yani bakır ve kalaydan oluşan bir alışım. Bir kombinasyon. Çok uzun zamandır zaten insanlar tarafından kullanılıyor. Fakat gemicilik sektöründen geliyor. Aynen. Korozyona dayanıklı olması ve yumuşaklığından dolayı kolay şekil verilebiliyor olması bronzu çok uzun bir süre bu tür alet edevat gibi şeylerde makine üretiminde popüler bir malzeme olarak tuttu sanayide. Yalnız şöyle bir şey var. Bronzun çeşitli tipleri var. Ve alışımın içine sen alüminyum, nikel gibi yan malzemeler koyduğunda bunun oksidasyon olan direncini arttırmış veya azaltmış oluyorsun. Şimdi radonun kullandığı alaşımın içinde alüminyum var. Alüminyum da oksidasyon konusundaki süreci ciddi şekilde yavaşlatıyor ve formunu değiştiriyor. Yani bir panel bronzodaki yeşeren, neredeyse küflenen bronzdan ziyade eski pirinç mektup açacaklarındaki hafif kararan bronzu buna daha yakın görebiliriz. Yani bunda bir süre sonra o değişimi göreceğiz. O değişimi göreceğiz. Ondan sonra bizim 10 gün içinde herhangi bir patina konusunda başarı sağlayamamızın nedenini de şu şekilde açıklayayım. Yeni saatler fabrikadan çıkarken bronz saatler bir süre vitrinde sergilenecekleri veya belki kapalı kutularda kalacakları düşünülerek oksidasyon sürecini azaltmak için üzerleri çok ince bir filmle kaplanıyor. Bazen altın alaşımları kullanıyor bu filmlerin içinde. Ve bu onlara geçici de olsa bronzun patina almasına karşı bir direnç gösteriyor. Asıl sebebi o yani. Asıl sebebi o. Tabii şu da var son olarak bizim yaşam tarzımız işte sülfürle veya tuzlu suyla kışın ortasında çok fazla haşır neşir olamayacak şekilde ilerlediğinden dolayı müthiş bir patina alamadık yani. Şimdi bronz konusuna bir açıklık getirdik. Bunun dışında modelle ilgili öne çıkan buradan bizi seyredenlere paylaşmak istediğin detaylar nelerdir? Öncelikle bunlar 42 milim. Şimdi Captain Cook'u Rado tekrar çıkarttığında 2017 senesinde aslında 2 tane alternatif sundu. Yani bir tanesi bunun 37 milimetrelik klasik reissue olarak geçendi ve neredeyse 1960'lıkta çıkanın birebir bir reprodüksiyonu gibiydi. Bir de modern zamanlara eşlik edebilmesi için 45 milimetre boyutunda bir kasa çıkarttı. Şimdi ben 37'yi kendi adıma çok beğenmiştim açıkçası. Çok hoşuma gitmişti. 45'te retro tasarımlı bir model için fazla büyük bulmuştum. Yani hele bu kasa tasarımında biraz aynen, bu kasa yani dalgıç biraz modeli olduğunu yüksek, iddialı bir şey olmuş. Şimdi baktığın zaman ne 37 ne 45 ikisinin ortasında güzel bir kasa ebada yakalanmış. 42 bence gayet güzel. Modern spor bir erkek saati için gayet başarılı. Ve baktığın zaman bileğine taktığında elinde tuttuğunda saatin retro karakteriyle örtüşmeyen bir şey görmüyorsun kasayla ilgili. Bence güzel olmuş. Bunun dışında bizim gibi insanlar için önemli bir detay olan su geçirmezlik var. Belki hiçbirimiz o su geçirmezlikleri sonuna kadar kullanmıyoruz ama saat merakı böyle bir şey. Yani bu detaylar ona sahip olmak seni kesinlikle. Baktığın zaman 300 metrelik bir diver görüyoruz burada. Kitli tepeli. Gayet güzel, başarılı. Ben bu konuda da bunu gayet iyi buldum. Bronz mevzusunu zaten konuştuk. İçinde de yine ETA tarafından üretilen ve Swatch grubunun hemen hemen bütün markalarında faydalanan, kullanılan Tormatic 80 kalibre var. Bu da 80 saat power reserve ile bence şu an sektörün en iddialı giriş seviye kalibrelerinden biri. Bu da var içinde. Dolayısıyla overall olarak baktığımızda ben güzel, klasik ama modern dokunuşlardan da feragat etmeden tasarlanmış bir diver görüyorum. Evet. Şimdi senin dokunmadığın 3 tane noktayı sana soracağım. Birincisi bezel. Sonuçta diver saatlerde bezel önemli bir detay. Bunda da bir bezel performansı var. Doğru. Bununla beraber bazı modellerde gördüğümüz safir kristalden yapılmış bir kadran detayı var. Evet. Son soru, hatta bunları cevaplayalım mı? Öbür son soruyu daha sonra sorayım. O biraz daha zaman alabilir yani. Yani ben bezel kalitesi, dönüşü, klik hissi açısından gayet başarılı buldum. Bence gayet güzel. İlk 1962'de tasarlanan Captain Cook'un bezeli de iç bükeydi. Bunu da o şekilde yapmışlar.
bombeli ön safir kristal camla yan yana geldiğinde gerçekten o mercek efektini görebiliyorsunuz ve hakikaten kolunuzda retro bir diver taktığınızı hissettiriyor. Yani ben o detayı beğendim. Bunun dışında kadran kısmında şimdi bronz kadranlarda degrade ve güneş ışını desenli zeminler tercih edilmiş ki zaten klasik bir tasarım için bence gayet yerinde. Daha modern versiyonlarda şeffaf bir kadran tercih edilmiş. Safir kristalden yapılmış ve alttan mekanizmayı gösteriyor. Ben açıkçası diver bir saat alacak olsam kendime şeffaf bir kadran pek tercih etmem. Evet. Yani hem modelin toolwatch karakterinle çok örtüşmediğini düşünüyorum. Aynı zamanda okunabilirlik konusunda bir çıt da olsa diğer modellere karşı zayıf kaldığını düşünüyorum. Ama konuşmanın başında bahsetmiştim. 1980'li yıllardan sonra Rado tasarım açısından oldukça minimalist, modern malzemeleri üretimine adapte eden sade ancak kullanıcı konforunu da ön plana çıkartan modellere yöneliyor. Yani hiç çizilmeyecek modern bir materyal, plazma seramik var karşımızda. Gayet iyi bir şekilde işlenmiş siyah bir renk teması. Şimdi bunun içine tutup da klasik bir kadran koymak olmazdı. Evet. Yani dolayısıyla bence konsepte uygun bir iş yapmışlar. Peki diğer sorum da Diver's Extension. Evet. Yani bu da aslında çok kullandığım bir şey değil ama yani nihayetinde saat zevki böyle bir şey dedik ve burada hem seramik bilezikte hem de metal bilezikte ben bir hani ince ayar Diver's Extension gibi bir şey göremedim. Evet. Buna yorumun nedir? Şimdi Diver's Extension senin de bildiğin üzere profesyonel dalgıçların wetsuit dediğimiz dalgıç kıyafeti üzerine saatin bilezik ayarını değiştirmek zorunda kalmadan yaklaşık 5 milimetrelik artışlarla onu kola takılabilir hale getirmelerinden ibaret. Böyle bir sistem. Yani gerçek hayatta açıkçası ne kadar kullanılıyor? Ben analog bir saatle dalan dalgıç tanımıyorum artık. Yani belki backup watch olarak diğer kollarına takıp dalanlar olabilir ama genelde herkes modern dalış bilgisayarları kullanıyor. Dolayısıyla kendim de dalışla uğraşmadığım için bunun yani sportif manada ya da gerçek hayatta ne kadar etkisi olacağını bilmiyorum. Peki Burak, 2017'de günümüzde bu saat tekrar üretilmeye başladı. Doğru. Ama bendeki notlara göre 60'ların sonunda 6 yıllık üretimin sonucunda 8.000 tane falan bir saatin üretildiğini biliyoruz. Birincisi, bu 8.000 tane saatin şu anda hani piyasadaki durumu ne, değeri ne, bulunuyor mu, bulunursa bir fiyat aşamasında nedir durum? Öncelikle ben hani senin o konudaki fikrini öğrenmek istiyorum ve bunu tabii güncel modelin fiyatıyla da bağlayabiliriz. Tabii o 1962 ile 68 arasında üretilen dönemde 8.000 tane saatin ne kadarı günümüze sağlam şekilde geldi onu bilemiyorum. Tabii. Yani bu o dönemde üretilen pek çok saatler için geçerli ki zaten hani Rado'da böyle çok az üreterek yani bu konuya çok da açıkçası pozitif bir katkı sağlamamış belli ki. Tabii online satış kanallarında, işte müzayede sitelerinde, auction evlerinde bu tür örneklere rastlanabiliyor. Müthiş pahalı mı, yatırım tavsiyesi mi, ondan sonra bunu soracak olursan açıkçası ben pek öyle bir şey görmedim. Yani sonuç itibariyle 1960'ların sonu gibi üretilmiş normal, kendi halinde orta karar klasik bir dalgıç saati. Yani benim aslında oradaki sorum hani bende var biliyorsun, yani 1972'de üretilmiş bir saatle ve 2012'de birebir aynısı, ikisini yan yana koyup böyle bir koleksiyoner koleksiyon değeri yarattığım böyle ikilemeler var. Yani burada da Rado'da da Captain Cook'ta böyle bir şey yapılabilir mi? Yani yan yana koyduğunda birbirini tamamlayan iki model ortaya çıkar mı diye de sormak istiyorum. Eğer 2017'de üretilen 37 milimetrelik olanı alırsan ve 1962-68 arasında üretilen işte erken nesil örneklerden bir tanesini alırsan yan yana koyabilirsin. Evet, gerçekten nedir adı? O yani ikisinin neredeyse birbirinin aynısı olduğunu düşündürecek derecede yakınlığı görebilirsin. Evet, peki günümüzdeki yani orta seviye diyelim saat markaların modellerini düşünürsen Captain Cook fiyatıyla nasıl bir yerde avantaj sağlıyor mu? Geride mi kalıyor? Yani bence avantajlı bir durumda. Onu söyleyebilirim. Nedir fiyatı bu arada? 2600 frank olarak geçiyor web sitesinde. 2600 frank özelinde bakacak olursak aslında baktığımız segmentin diğer alternatiflerine göz atmak lazım. Şimdi 300 metre su geçirmezlik sunan klasik tasarımlı, retro tasarımlı bir profesyonel diver dediğinde zaten birkaç tane seçenek kalıyor. Dolayısıyla Rado'nun çok da fazla alternatifi olmadığı için olan alternatiflerle yan yana konulduğu da içinde hatırı sayılır bir fiyat farkı olduğu için
aşağı doğru. Ben açıkçası kendi segmenti için fiyatı son derece başarılı buluyorum. Evet, zaten Türkiye'den de aldığımız haberlere göre kendi segmentinde en iyi satan ikinci marka diye de bir detay var elimizde. Evet, aynen. Peki hangisini seçersin? Bizde 5-6 tane farklı kombinasyon vardı elimizde. Yani 5-6 taneden hangisini koleksiyonuna alıp katarsın? Tabii bir süre vakit geçirdik bütün saatlerle. Sen de kullandın. Ben bu plazma seramik işini çok bu model için sevemedim açıkçası. Yani klasik analog bir dalgıç saati takacaksan bunun hiç olmazsa çelik, titanyum gibi bir şey olmasını isterdim. Ki bronz bence çok güzel bir seçenek olmuş. Yani bu aklımda olan bir şey değildi. Toka işler, tekstil kayışlar bence çok başarılı olmuş. Bendeki yeşili çok beğendim. Sendeki bordo da yine çok güzel. Özellikle uygun kıyafetlerle tamamlandığında. Dediğim gibi yeşil temalı bronz olanı çok beğendim ve muhtemelen alacak olsam bunu alırdım. Anladım. Senin tercihin ne olurdu bu arada? Benim tercihim tartışması senin elindeki olurdu. Her ne kadar yani sen o safir kristal kadranı beğenmemiş olsan da bir diver konseptiyle yakıştırmamış olsan İkincisi da daha çok. Ben saate şöyle bir baktığımda bu da bu arada seramik yani biz ilk başta bunu çelik, titanyum hangisiydi falan derken hani high tech seramik diye geçiyor. Bence böyle bir renkte seramik bir kasa ve bilezik beni çok etkiledi ve bezel rengiyle olan uyumu da beni cezbetti diyebilirim. Şeyi de çok başarılı bu arada. Yani bileziği çok sanki böyle oynuyormuş gibi duruyor ama o bir yandan da çok ciddi bir konfor veriyor bilekte. Aynen. Ağır da değil bu arada. Yani ben kendi keyfime, zevkime göre bu modeli tercih edebilirim diyebilirim yani. Okay. Değiştirmek istediğin bir yer var mı sorusunu ben sorayım sana. Değiştirmek istediğim bir yer yani hani bu benim tamamen kişisel fikrim ama yani ben şu kol tasarımından biraz şeyim. Yani Captain Cook'a uymuş ama yani ben koluma taktığımda bu tarz bir kol gördüğüm zaman kendim böyle bir hani rahatsız olmuş hissetmiyorum da sanki onu ufak bir değişiklik yapabilirdim diye düşünüyorum. Yani yelkovan ve akrep tasarımını daha çok akrep tasarımı abi. Yelkovanda çok şeyim yok yani çok sıkıntım yok ama akrep tasarımı işte baş markalarda başka modellerde de görüyoruz ama genel anlamda bu kol tasarımı çok benim kendi kişisel zevkime uygun bir tasarım değil. Onun dışında bezelin duruşu, camın bezelle birbirine sağladığı uyum ben çok başarılı buldum. Değiştirsem sadece onu değiştirdim diyebilirim yani. Okay. Sende var mı öyle bir değişiklik? Aslında ilk daha elime alır almaz dikkatimi çeken aklıma gelen şeydi. Klasik Captain Cook modelinin üzerinde Beads of Rice yani pirinç tanesi olarak tabir edilen çok parçalı, mat ve parlak linklerden oluşan bir bilezik var. Klasik bir bileziktir bu. Bronz versiyon sadece NATO'da. Hani bronz üstüne o bileziğin bronzdan yapılmışıyla bence çok güzel olabilirdi. Yani patina tarafını göz önünde bulundurursak ben hiç bronz bir bilezik görmedim. Bunda da biraz böyle kapkara bir şey olabilir. Yani hem kapkara hem biliyorsun bronz ister istemez bileğini de boyuyor, ufak bir koku da veriyor. Bir de bileziği de bronz yaparsa herhalde ortalık iyice karışırdı. Birkaç markada var aslında ama tabii onları o raddeye gelecek kadar kullanamadığımız için. Muhtemelen bir de oynuyorlardır onun karışımıyla yoksa yani normal patina alan bir bronz bilezik. Bronzu biraz sıkıntı yaratabilir yani. Peki Burak teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizi seyrettiğiniz için başta da söylediğim gibi kanalımıza abone olursanız videolardan ilk sizin haberiniz olur ve bu keyifli, eğlenceli içerikleri sizlerle daha hızlı bir şekilde paylaşma şansını buluruz. Aynen öyle. Tekrar teşekkür ediyoruz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Teşekkürler.